arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere halı kaydırmaz üzerine iğne ile yapmış olduğum bu paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Bakın, şöyle değişik bir desen kullandım ve bu desenin yapılışını sizlere anlatmak istiyorum. Kenarını şöyle normal çevirdim arkadaşlarım. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz bu kenar kısımlarını. Şimdi hemen kenardan başlayarak yapalım. Şöyle giriş yapıyorum. Ve bunu şu şekilde arkasından geçiriyorum. Ancak şu ipimi şu şekilde çeviriyorum ki böyle tığ ile yapılmış gibi dursun diye arkadaşlar. Tığ ile de çevirebilirsiniz ayrıca bu işlemi yaparken. Yani kenarını tığ ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Her birinden bir tane alıyorum. Şöyle. Bakın, açınca bu şekilde gözükecektir. Bakın, şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Böyle bu kenar kısmını devam ettiriyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde burada olduğu gibi burayı tamamlıyoruz. Şimdi bir miktarda diğer kenar kısmını göstermek istiyorum. Yalnız bunu böyle yaptıktan sonra, yani bitirdikten sonra yapmamız gerekecek. Şu şekilde tuttum. Bakın, buraya kadar yapmıştım. Burayı sizlerle beraber yapmak için yapmadım arkadaşlar. Hemen şuradan giriş yapıyorum. Şu yerleri bu şekilde kapatacağız. Dediğim gibi farklı teknik yöntemle de kapatabilir, tığ ile de yapabilirsiniz. Yani diğer tarafı tığ ile çevirdiyseniz buraları da tığ ile yapabilirsiniz. Şöyle hemen biraz aldım. Şuradan giriş yapıyorum. Bakın, ortasından ve çekiyorum ipi. Şimdi tekrar geri dönüyorum bu tarafa. Buraya giriş yaparken şu arada boşluk kalmasın diye burayla birleştiriyorum arkadaşlarım. Bakın, şu boşluğu kapatmak için şöyle bir daha geri dönüyorum. Ve böylelikle kapanmış oluyor bakın. Şimdi hemen diğerine geçiyorum. Aynı şekilde yine şu yapmış olduğumuz yerin ortasından giriş yaparak aldım. Tekrar geri dönüyorum. Ben 3 defada yaptım. Siz bunu 4'e de çıkartabilirsiniz. Hani böyle kenarının bu halı kaydırmazın gözükmemesi için yapılan bir işlem arkadaşlar. Evet, bakın bu şekilde de bu kenarlarını tamamlayacağız. Burayı da bitireceğiz aynı şekilde. Bunu hepsini yaptıktan sonra yapın derim arkadaşlarım. Şöyle, şimdi esas modelimize geldi sıra yapmaya. Şuradan anlatayım arkadaşlar. Şöyle buradan da başlasak aynı şekilde bunun üzerine yapacağız. Buradan da aynı şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4. Dördüncü deliğin şöyle altından giriş yapıyorum. Ve çeviriyorum şu şekilde. Biraz daha çekelim. Evet. Şimdi 1, 2 tanesini bu şekilde ikincisinden giriş yapıyorum. Şuradan çıkartıyorum. Bu şekilde bir tane arada atladım bakın. Diğerinden çıkartıyorum. Bu ilk başlarken
şey arkadaşlarım, yani ilk birinciyi yaparken biraz bu şekilde karışıkmış gibi duruyor ama çok kolay bir yapıma sahip. Evet, bu şekilde buradan çıkardıktan sonra arkadaşlarım bu ipimi, iğnemi geliyorum, buradan giriş yapıyorum ve tekrar aynı yerden, birinci olduğu için arkadaşlar, aynı yukarıdaki yerden çıkartıyorum tekrardan bu şekilde ve çekiyorum. Şöyle bir miktar gevşek bırakıyorum. Yani iyice buraya yaklaştırmadan şu şekilde bırakıyorum. Buradan şu şekilde ipimi çevirdim. Tekrar bakın bu deliğe giriş yapıyorum. Bunu da bir tane delik aşağıdan atlayıp ikinci deliğin içerisinden giriş yapıyorum. Aşağıdan bir tane delik atlayıp bakın buradan çıkarttım iğnemi. Şimdi ise bakın şu kenarları şu şekilde ortadaki yapmış olduğum yerden bu şekilde alıyorum. Buradan çekiyorum. Burayı bir miktar gevşek bırakıyorum bu şekilde. Bakın. Şimdi ise tekrar aynı yerden önce giriş yapıyorum. Artık kolay oldu. Çünkü ilk başlarken birazcık hani zormuş gibi duruyor ama şimdi bakın çok kolay. Burayı hemen bu şekilde yaptıktan sonra tekrar aynı yerden giriş yapıyorum. Alttan bir tanesini atlıyorum. İkincisinden çıkartıyorum. İpimi bu tarafa aldım. Böyle çekiyoruz. Ve şu aradan açıp arkadaşlarım iğnemi getiriyorum. Şu ortadan giriş yaptığım yerin içerisine, yani bir sonrakinde bakın şu ikisinden mesela geçirmiş olacağız. Şimdi şuradan alıyorum. Bu şekilde ve bir miktar bunu çekiyorum ki hani böyle çok şeyli durmasın diye şöyle ipi çekiyorum. Bakın biraz daha gevşek. Şöyle biraz şunu sıkılaştıralım. Evet. Yine bu şekilde oldu. Bakın arada hemen yerimiz oluştu. Yine buradan giriş yaptım. Bir tanesini atlayıp ikincisinden devam ediyorum. Ve arasını açıp buradan alıyorum bu şekilde. Böyle iyice görün. Yeni başlayan arkadaşlarım da iyice anlaması için, yapabilmeleri için bu şekilde anlatmak istiyorum. Bakın şöyle bir tanesini atladım. İçerisinden çıkartıyorum. Şu yapmış olduğum yerleri şöyle açarak, bunu yaptıkça arkadaşlarım bu çok kolay gelecektir size. Bakın şöyle giriş yaptım. Bir miktar çekiyorum eğer gevşek geliyorsa size ve arasından geçiriyorum. Geçirirken yine bunu aynı şekilde dediğim gibi şöyle birazcık şey yapalım. Mantık bu arkadaşlarım.
Evet arkadaşlar. Bakın böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Şöyle beyaz yerinden de göstereyim sizlere. Ve böyle bir güzellik yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Evet, bugünlük de kanalımdan bu kadar. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.